Şu an sizlere acayip gaza gelmiş bir biçimde bu videoyu yapıyorum. Dün Kung Fu Panda'nın 4. filmini izlemek için sinemaya gittiğimde şu an için vizyonda olmadığını ama Dune Çöl Gezegeni Part 2'nin sinemada olduğunu gördüm. Tabii büyük bir heyecanla hemen bilet alıp sinemanın başına geçtim. Şöyle ki dostlar, yer yer spoiler yiyebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Eğer filmle alakalı spoiler vereceğim bir yer varsa ekranda bir tür kırmızı ışık veya bir işaret koyarak bunu sizlere belirtmeye çalışırım. O yüzden şöyle anlatayım. Bu filme %100 gidin. Çünkü o kadar güzel işlemişler ki yani ben film izlerken neredeyse kalp krizi geçirecektim. Bazı durumlarda böyle hafif tempoya düştüğü yerler oldu. Sonrasında çok yükseldiğimiz sekanslar da görmüş olduk. Olayı şöyle özetlemek gerekirse, eğer İslami, Hristiyan veya Yahudilik inancına dair eski kadim bilgilere hakimseniz ve buradaki hikayelerin, peygamberlerin nasıl işlendiğini biliyorsanız, Dün Çöl Gezegeni 2 aynı bu şekilde bizim ana karakterimizin peygamber vasfında nasıl ilerlediğini, nasıl yükseldiğini, bu safhalara nasıl geçtiğini bize aktarmışlar. Yani hem üzüntü, hem sevinç, hem kim, hem öfke, hem de bu anı yaşadığımız için büyük bir heyecan duyuyoruz. Yani şu yapılmamış dostlar. Aha bu seçilmiş kişidir. Verin bütün güçleri, verin bütün dünyayı, bütün düşmanları yensin. Hayır arkadaşlar. Kademe kademe yer yer düşüyor, dövülüyor, hakarete uğruyor, eziliyor, hayıflanıyor. İnsanlar ona inanmıyor. Bir peygamber olduğu için değil, daha çok bir insan gözüyle bile birçok kez ırkçılığa maruz kalıyor. Neden? Çünkü aslında o mevcut gezegenin halkı değil, o bambaşka bir gezegenden gelmiş bir insan ve üstüne üstlük Arrakis gezegeninin sömürgecisi olarak geliyor. Fakat biliyoruz ki ilk filmi zaten birçoğunuz artık izlemiştir diye düşünüyorum. Çünkü 4 sene falan oldu. İmparatorluk vasıtasıyla eski baharat tedarikçileri tarafından Atreides halkı, daha doğrusu Atreides hanedanı öldürülüyor ve büyük bir soykırıma maruz bırakılıyor. Bizim ana karakterimiz olan Paul ve annesiyle beraber oradaki yaşayan kabileler vasıtasıyla kurtuluyor ve aralarına katılıyor. Böylelikle birinci film bitmiş oluyor zaten. Kısa özet bu şekilde, yani kısaca anlatmak istedim. Biliyorsunuz ki bizim Paul peygamber olarak görülüyor. Ancak nasıl peygamber olacağı, onlara nasıl yol göstereceği, hangi şartlar altında bunları yapacağını tam olarak bilmiyoruz. Aslında Paul'un kendisi de bilmiyor. Nasıl oluyor derseniz halk belirli vasıflar yükleyerek bunu gerçekleştiriyor zaten. Dürüst olayım, Paul karakteri muazzam bir şekilde işlenmiş. Bu kısımda öğreniyoruz ki bizim imparator Atreides hanedanını yok etmek için işbirliği yapmış, bizim Paul'un bütün ailesini de katletmiştir. Hikayeyi burada böldüğüm için çok özür dilerim. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu film hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sayının bu kadar artması sebebiyle oldukça heyecanlandım. Bu yüzden bir aylık erken erişim videoları gelecektir. Sohbet ve teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu kısım spoiler arkadaşlar. Neden öldürdüğünü de şu şekilde öğreniyoruz. O yüzden filmi izlemediyseniz bu kısmı geçebilirsiniz. Fakat hani böyle bastıra bastıra şu bölümde şu oldu, bu bölümde bu oldu gibisinden cümleler kullanmayacağım. Sadece bu filmi neden izlemeniz gerektiği ve nasıl bir beklentiyle gitmeniz gerektiğini sizlere olabildiğince net ve sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Neymiş efendim? Atreides hanedanı kalbiyle yönetiyormuş. Kalbiyle yönetenler zayıfmış. Bu yüzden dolayı da çok işi varmış. Ondan kaynaklı da Atreides hanedanını ortadan kaldırma kararı vermiş. Bak efendim ya, imparator sırf keyfi şeyleri için koca bir hanedanı katlediyor. Neyse, tabi bizim Paul bunu öğrenince iyice çıldırıyor. Üstüne üstlük bizim Paul'un annesi Baron Vildamer'in kızı çıkmasın mı? Meğersem Baron'un bir tane kızı varmış. Nasıl olduysa ki benim tahminimce rahibeler vasıtasıyla bu gerçekleşiyor. Atreides hanedanına gelin olarak gidiyor. Bu rahibelerin temel mantığı da şu: imparator bir kukla. Biz var olan bütün hanedanları din vasıtasıyla yönetiyoruz diyor. Burada birçok eski kitaba zaten gönderme yapılıyor. Ancak bu başka bir videonun konusu ve Atreides hanedanının yok edilmesini sağlayan kişi de bizim rahibelermiş.
İmparatora da bu emri onlar vermiş. Daha doğrusu tavsiye etmiş diyelim. Sırf bir rahibe söylediği için imparator da bütün bir ırkı yok etme kararı almış. Bizim Paul büyük bir güç toplayarak ve oranın halkıyla bir olarak Baron Vlidamir'in adamlarının makinalarına belirli ölçütlerle suikastler düzenleyerek onları imha eder ve baharat çıkartmasını engellerler. Sonradan aramıza katılan Atreides hanedanının eski komutanı ile beraber Atreides hanedanının sahip olduğu 92 tane atomik başlık bulurlar. Bunların yerini tespit eden Paul ve askerleri imparatora bir mektup yazarak savaşa davet eder. Hani Paul'da nasıl bir testis varsa adam da koca evrenlerin imparatoruna gel kapışalım diyor ve bunun sonucunda da imparator tabii ki de ne yapıyor? Hemen geliyor. Çünkü hiçbir hanedan Atreides hanedanının imparator tarafından yok edildiğini bilmiyor ve bu duyulursa hanedanlar arasında problem çıkar. İmparator bundan korkarak, daha doğrusu endişe ederek tüm askerleriyle beraber geliyor. Ancak hiçbir cacık olmuyor çünkü Paul öyle stratejik ve gezegeni öyle iyi kullanıyor ki bütün imparator askerlerini patatese çeviriyor. Bunun sonucunda imparator savaşı kaybediyor ve Paul nihai olarak imparator ünvanına sahip oluyor. Ancak şöyle bir problem var. Diğer klanlardan yani hanedanlar Paul'un imparatorluk ünvanını kabul etmiyor ve onlarla bir savaşa tutuşmak için Paul uzaya gidiyor. Bütün filmin özeti kısaca bu. Sizlere daha fazla ayrıntı vermek istemedim ancak renk paleti, hikayenin işleyişi sizleri yer yer üzüp yer yer heyecanlandıran ve gerçek anlamda kahramanın nasıl işlendiğini ve geliştiğini gösteren bir film şeklinde sunulmuş. En kısa sürede daha ayrıntılı videolar yapacağım ama aslında kitaplarını alıp okumak istiyorum. Fakat internette şöyle bir araştırma yaptığımda ortalama olarak bu setin fiyatının 2500 bandında olduğunu öğrendim. Yani kusura bakmayın dostlar, bir videodan biz de 2500 TL kazanmıyoruz. Keşke kazansak. Ayrıca bu videoyu kim bilir kaç kişi izleyecek onu da bilmiyorum. Çünkü bütün kitlemiz çizgi film kitlesi. Belki buraya kadar izleyen bile yoktur. Çok az kişi vardır hatta. İzleyen varsa da altına bir yorum yazıp kalp atayım ona. Ne yapalım işte, biz de böyle kendimizi avutuyoruz. O yüzden Dune filmini izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım 3. film bir an önce çıkar ve ben de izlerim. İlerleyen zamanlarda da Dune serisinin kısım kısım hikayelerini, tabii ki kitaplarına erişebilirsem sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii bu serinin ne kadar izleneceğine de bağlı. İşte neyse, benim gözümden ve anladığım kadarıyla Dune Çöl Gezegeni 2 bu şekildedir arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve videoyu beğenerek ve katıl üyesi olarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.